Taştan bir sokağın sessizliğinde zamanı durdurmuş gibi bakan bu yüzler kim? Neden bir araya toplandılar? Tam arkamda bulunan yer Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi. Bir mescit nasıl kütüphane oldu? Ispanakçı Mustafa Paşa vezir olduktan sonra idam mı edildi? Molla Eyüp o mirasa nasıl sahip çıktı? Arapgir'e neden Paşalar Diyarı denildi? İşte bütün soruların cevabı bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gelin bu yapıyı daha yakından inceleyelim. Bazen bir sokak, bazen bir insan, bazen de küçücük bir detay koca bir hikaye taşır. Bugün Arapgir sokaklarında kime sorsanız size Molla Eyüp Mescidi'ni gösterir ve ekler. Burası Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi. Peki buranın hikayesi nedir? Neden buraya yapılmış? Ömrünü ilme adamış bir mollanın ve devlet zirvesindeki bir paşanın yolları bu küçük mekanda nasıl kesişti? Aslında bugün bildiğimiz o tek isimli hikaye 2 asırlık bir eğitim devriminin, büyük bir yangının ve tarihsel bir vefanın eseri. Şimdi gelin zamanı biraz geri saralım ve bir aidiyetin, yoksul çocuklara açılan sıcak bir kucağın izini birlikte sürelim. Hikayemiz Erzurumlu köklü bir aileye mensup olan Hafız unvanlı Ispanakçızade Mustafa Paşa ile başlıyor. Devlet kademelerinde hızla yükselip vezirlik rütbesiyle Şam'dan Bağdat'a kadar en kritik eyaletleri yönetti. Resmi kayıtlar onu Erzurumlu ansa da Mustafa Paşa'nın soyunun kökleri ve akrabalık bağları Arapgir'e uzanıyordu. İstanbul'daki konağının çevresine bile yoğun bir Arapgirli nüfusu yerleştirmişti. Maden eminliği döneminde bu bölgeyi karış karış tanıyan Paşa, arkasında kalıcı bir mühür bırakmak için gözünü Arapgir'e dikti. Çünkü o dönem Arapgir, Sivas eyaletine bağlı koskoca bir sancak merkeziydi. Divriği, Eğin ve Keban gibi stratejik coğrafyalar idari olarak buraya bağlıydı. Malatya ve Adıyaman civarının koruyucu kalkanı, ticaret yollarının kilidi burasıydı. Mustafa Paşa bu güçlü sancağı sadece askeri değil, ilmi bir üs yapmak istiyordu. Tam o yıllarda Arapgir'de derin fıkıh bilgisiyle halkın sevgilisi olan bilge bir zihin yükseliyordu. Molla Eyüp. Ancak çevre köy ve kasabalardan gelen yoksul çocukların sığınabileceği yatılı bir mekan yoktu. Şam valisi olan Hafız Mustafa Paşa, Molla Eyüp gibi alimlerin bu çırpınışını gördü ve tüm servetini ortaya dökerek çift medrese yapısını kurdu. Konumları çok stratejikti. Medreselerden biri Mirli ve Ahmet Paşa Camii'nin hemen yanındaki küçük çarşı mevkiindeydi. Diğeri ise hem medreseyi hem de kütüphaneyi tek çatıda buluşturan devasa bir kompleksti. O da Eskişehir mevkisinde Ulu Cami ile Molla Eyüp Mescidi'nin tam arasındaydı. Burada 18 hücre kuruldu. Yoksul talebelerin barınma ve yemekleri tamamen ücretsiz karşılandığı gibi Paşa'nın vakfından günlük 2'şer akçe burs veriliyordu. Molla Eyüp dersleri verirken Mustafa Paşa da o Eskişehir'deki komplekste 200 adet nadide el yazması eser barındıran kütüphaneyi yükseltiyordu. Bu muazzam eğitim hamlesi 2 asırdan fazla sürdü. Hüseyin Avni Efendiler, Mehmet Hazmi Efendiler bu sıralarda yetişti. Ancak zaman acımasızdı. Küçük çarşıdaki medrese binası yıllar içinde yıkıldı, tamir edildi, yeniden yıkıldı, yeniden tamir edildi ve en nihayetinde bakımsızlıktan günümüze ulaşamadan yok oldu. Asıl büyük trajedi ise 1895 yılında Eskişehir mevkisinde yaşandı. Ulu Cami ile Molla Eyüp Mescidi arasındaki o medrese ve kütüphane kompleksi feci bir yangınla harap oldu. İşte o karanlık günde Arapgir halkı alevlerin arasından 200 nadide eseri cansiperane kurtardı. En emniyetli yer olarak da hemen yakındaki sırtını heybetli dağlara yaslamış olan o mütevazı Molla Eyüp Mescidi seçildi. Emanetler dağın gölgesindeki bu sarsılmaz mekana Molla Eyüp'ün dizinin dibine taşındı. Sırf bu hazineden dolayı mekan zamanla Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi olarak anılsa da Arapgirlerin kalbinde hep Molla Eyüp Mescidi olarak mühürlendi. Kader bu iki adama farklı sonlar yazdı.
Mustafa Paşa 1777'de idam edildi. Molla Eyüp ise dualarla Arapgir toprağına emanet edildi. Onlar gitti ama ektikleri tohumlar Arapgir'i bir paşalar diyarı haline getirdi. Bu köklü eğitim disiplini Osmanlı'nın zirvesine yön veren devasa çınarlar filizlendirdi. Mısır valiliği yapan Hacı İbrahim Paşa, Arapgir'e kendi adıyla cami bırakan Gümrükçü Osman Paşa, ilk roman tercümesi Telemak'ı yazan Sadrazam Yusuf Kamil Paşa ve Mareşal Mehmet Şakir Paşa hep bu iklimin meyveleriydi. Bugün Osman Paşa Mahallesi'nde o tarihi mescide doğru yürürken bu toprakların ruhunu şekillendiren efsanevi şahsiyetlerin büstleri aşağıdan yukarıya doğru birer gurur abidesi gibi sıralanıyor. Sadrazamlığının yanında edebiyata yön veren büyük devlet adamımız Yusuf Kamil Paşa, şiirleriyle bu toprakların ruhunu kağıda döken halk şairimiz Şair Rengi, küçük yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen hece ülküsünde devleşen ozanımız Fehmi Gür, eşsiz mısralarıyla Türk edebiyatına damga vuran büyük şairimiz Şemsi Belli, en yukarıda mescidin yamacında bizi karşılayan, ömrünü Arapgir kültürünü korumaya adamış büyük değerimiz Kadir Durak, yani namı diyar Lebi Derya. İşte Edebiyat Beşiği tabelasının altındaki bu büstler, Molla Eyüp'ün rahlesinde başlayan o büyük yürüyüşün bugün hala dimdik ayakta kaldığını gösteriyor. Peki ya bugün? Her şeyin elimizin altında olduğu dijital bir çağdayız. Konfor arttı, bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Ama ilmin o eski asaleti ve hocaya olan o köklü saygı sanki ceplerimizden akıp gitti. Eğitimi gerçek eğitim yapan binalar değil, o edebiyat beşindeki değerlerin taşıdığı asil edep ve vizyondur. Ankara'da korunan o el yazması kitapların her sayfasında, o mescidin her taşında bir vezirin vizyonu, bir mollanın nefesi var. Şimdi aynaya bakma sırası bizde. O eski saygıyı yeniden canlandırmaya hazır mıyız? Takdir tarihi yazanların değil, tarihten ders çıkaran sizlerindir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve Anlatması Benden kanalına ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Tarihte neler oldu neler olacak, geçmiş bu kadar önemli mi? Ya gelecek neler diyecek, sen kimseden dinledin mi? Gezdiğin haberler gerçek mi yoksa hepsi sahte mi? Hadi çekinme gir içeri, abone ol takip et beni. Eksik olan bir tek sen, bir de benden dinlesen. Anlatması Benden.